Merhaba arkadaşlar. New York'tan herkese selamlar. Ben avukat Muhammed Üzüm. Bilindiği üzere Amerika'ya gelmenin birçok yolu var. Bunlardan biri de Amerika'da sponsor şirket bularak Green Card başvurusunda bulunmak. Ben de bugün sizlere işveren sponsorluğunda Green Card sürecinin detaylarından bahsedeceğim. İşveren sponsorluğundaki Green Card sürecini tanımlarken sürecin detaylarına göre hukuki dilde EB2, EB3 ve PERM gibi farklı ifadeler kullanabiliyoruz. Bu fırsat Amerika'daki bir şirketin ihtiyacı olan bir pozisyonda uygun, istekli, kalifiye bir Amerikalı bulamadığı durumlarda yabancı birisine Green Card sponsoru olmalı ve bu sürecin sonunda Green Card ile o pozisyon için çalıştırma imkanı sağlıyor. Tabi bu şekilde tanımladığımız zaman benim için bu süreç uygun değil, benim pozisyonumda benim işimi yapan Amerika'da birisi vardır diye düşünebilirsiniz. Ama sanılanın aksine bu başvurularda başarı oranı oldukça yüksektir. Önemli olan süreçte detaylı bir şekilde doğru strateji geliştirmektir. Sürece başlamak için ilk olarak sponsor şirket bulmak gerekiyor. Bu şirket bulma süreci birazcık network ile ilgili bir konu. Eğer hali hazırda Amerika'da bir tanıdığınız yoksa ve siz de Amerika'da bulunmuyorsanız öncelikli olarak başka bir vize türüyle Amerika'ya gelmeyi ve daha sonrasında burada sponsor şirket bulmayı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde sponsor şirketi bulduktan sonra işveren sponsorluğunda Green Card süreci başlatılabilir. Bu Green Card süreci genel olarak 3 temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi PERM Labor Certification aşaması. Buradaki PERM ifadesi başvuru yapılan sistemin isminden geliyor. Labor Certification ise çalışma sertifikası olarak tanımlayabiliriz. Tabi bu süreç genel olarak ortalama 12 ay sürüyor ve 4 tane alt basamağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sponsor olacak şirketin ihtiyacı olan pozisyonun belirlenmesi. İkincisi ise Amerika Çalışma Bakanlığı'ndan maaş talebinde bulunulması. Üçüncü aşama iş ilanlarının verilmesi ve dördüncü aşama artık buraya kadar birikmiş bütün dokümanların toplanıp PERM sisteminden çalışma sertifikası başvurusunun gerçekleştirilmesidir. Tabi bu süreçte birçok detay bulunmakta. Ben burada sponsor olacak şirketin pozisyonuyla ilgili ekstra bilgi vermek istiyorum. Çünkü bizim en çok aldığımız soru hangi meslek grupları bu başvuruyu yapabilir, hangi şirketler bu başvuruyu yapabilir şeklinde oluyor. Bu başvuru özel olarak belirli meslek gruplarına sınırlandırılmamıştır. Bu başvurular bir restoranda aşçı için, bir garson için, bir hukuk firmasında avukat için, asistan için, bir e-ticaret şirketinde web site sorumlusu için gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla sizin mesleğinizden ziyade sponsor olacak şirketin ihtiyacına ve o ihtiyacı sizin kapatıp kapatamayacağınıza bakmak gerekiyor. Bu şekilde bu ilk aşama değerlendirilip başarıyla sonuçlandıktan sonra Green Card sürecinin ikinci aşaması ve üçüncü aşamasına geçiş yapılabilir. Bu süreçteki ikinci temel aşama ise I-140 başvurusudur. Bu başvuruda temel olarak iki konu analiz ediliyor. Bunlardan birincisi sponsor olan şirketin mali durumu. Yani Çalışma Bakanlığı'nın belirlediği maaşı başvuru yapılacak aday için şirketin ödeyebileceğini göstermesi lazım. Bunun için belirli finansal dokümanları şirketin sunması gerekiyor. İkinci konu ise başvuru yapılacak kişinin çalışma sertifikasında belirtilen şartları göstermesi gerekiyor. Örneğin çalışma sertifikasında başvuru yapılacak pozisyon için bir lisans eğitimi ve 2 yıllık iş tecrübesi belirtmiştiniz. Bu aşamada başvuru yapılacak adayın lisans diplomasını ve 2 yıllık iş tecrübesini belirtmesi gerekiyor. Bu sürecin ortalama 4-6 ay sürdüğünü söyleyebiliriz. Ancak bu aşamada premium processing imkanı bulunmaktadır. Devlete ekstra ücret ödeyerek 15 gün içerisinde sonuç alınabilir. Bu şekilde I-140 aşamasından onay aldıktan sonra artık 3. aşamaya geçiş yapılabilir. Bu sürecin temel 3. aşaması Amerika içerisindeyseniz Adjustment of Status dediğimiz statü değişikliği, Amerika dışındaysanız Consular Processing dediğimiz konsolosluk süreci olarak tanımlanabilir. Normalde bu Green Card başvurusunu yapmak için Amerika'da bulunmak zorunda değilsiniz. Yurt dışında da bu süreci takip edebilirsiniz. Nerede olduğunuz sadece bu 3. aşamayı değiştiriyor. Eğer Amerika içerisindeyseniz süreç Göçmenlik İdaresi tarafından statü değişikliği şeklinde sürdürülüyor. Eğer Amerika dışındaysanız süreç konsolosluk tarafından konsolosluk süreci olarak adlandırılıyor. Bu süreç şirketten bağımsız olarak daha çok sizin ve ailenizin şahsi belgeleriyle alakalı. Örneğin daha önce Amerika'da bulundunuz. Herhangi bir statü ihlaliniz var mı yok mu? Herhangi bir adli sicil kaydınız bulunmakta mı? Sizin sağlık dokümanlarınız nelerdir? Bunlar bu süreçte inceleniyor. Eğer Amerika içerisindeyseniz
Bu süreçle birlikte aynı zamanda çalışma iznine ve seyahat iznine başvuru yapabilirsiniz. Bu başvurular sayesinde henüz Green Card'ınız elinize ulaşmadan Amerika'da çalışmaya başlayabilir ve seyahat edebilir hale gelirsiniz. Bu şekilde bu üçüncü aşama başarıyla tamamlandıktan sonra Amerika'da Green Card'ınızı elde edebilirsiniz. Veya eğer yurt dışındaysanız konsolosluktan göçmen vizesi alıp Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Bu videoda kısaca işveren sponsorluğundaki Green Card sürecinden bahsettim. Tabi bu süreç ortalama 2-2,5 yıl süren uzun bir süreç ve birçok detay bulunmakta. Eğer siz de sponsor bir şirket bulduysanız bu detaylarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.